Herkese merhabalar. Bu projemizde sizlere şöyle kolay yakadan başlamalı, kollarında şöyle ajur detayı olan, bu da çok basit bir örnek. Beden kısmında ikili trabzanlarla, kollarda da ajur çalışarak bir kazak yaptım. 4 tane ipimden şu kadar kaldı. 3,5 numarada tığ kullandım. Small beden yaptım ben. Şöyle kısaca bahsedeyim. 80 tane zincir üzerine kurdum. 25 arka, 25 ön, 15 kol, 15 de diğer kol. Şurada da arttırma noktalarım var. Kolda dediğim gibi bir ajur çalışması yapıyoruz. İlk sıra yerleşiminden sonra ilk sırayı yerleştiriyorum. Şuradaki arttırma noktalarını. Sonrasında burada önde ve arkada ikili trabzan çalışıyorum. Kollarda da şuradaki ajur kısmını çalışarak devam ettiriyorum. Etek ucunda da aynı şekilde lastik yerine o ajur çalışmasını yaptım. Yakasını sık iğne yaptım. Size siyahla değil, şöyle şu renk bir iple anlatacağım. Kolay. Hadi hemen gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Kazağı siyahla yapacağım. Ama siyahı size burada gösteremeyeceğim için hemen hemen aynı kalınlıkta bir iple tam bir başlangıç yapacağım. Belirli bir yere geleceğim. Sonra bu kazandan rahat devam edebiliriz. Zincirimi çekmeye başlıyorum. Şimdi 80 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. 80 tane zincirimi çektim. Bir tane fazla çektim. Şimdi önce yan yana birer sıra sık iğne yapıyorum. Sonra birleştireceğim. Daha düzgün oluyor öyle. Hem zincirlerin kıvrılma riski de olmuyor. Sonra birleştirdikten sonra da yerleşimimize başlayacağız. 25 ön, 25 arka, 15'er tane de kol için yer ayarlayacağım. Ona göre arttırma noktalarımı belirleyeceğim ve arttırmaya başlayacağım. Kollarda ajur yapıyoruz. Bedeni normal ikili trabzan devam edeceğiz. Yani bizim burada şıklığımız kollarda olacak. Böyle görüyorum. Pinterest'te çok hoşuma gidiyor. Ama şöyle çok kolay olsun istedim. Yani gece bile çok güzel kullanılabilir. Özellikle de ince ip seçtim. Şöyle. Çok hoş duracağına inanıyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi ben 80 tane yapıyorum. Sonra birleştirmede görüşelim. 80 tane sık iğnemi yaptım ve birleştiriyorum. Burayı sonradan gerekirse dikerim. Böyle benim daha çok hoşuma gidiyor. Kolay oluyor. Şuradan birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı göze bir tane daha batarak kol için bir tane arttırma noktası belirledim. Şimdi yan yana 15 tane yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 15. 2 tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Ön için 25 tane ikili trabzan yapacağım. Arttırma noktamı yaptım.
Şimdi 25 tane yapıyorum. Geliyorum. 25, 2 tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Şimdi 15 tane kol için yapıyorum. On iki, 13, 14, 15. 2 tane zincir, aynı boşluğa. 25 tane de arka için ikili trabzanımı yapıyorum. Zaten başlangıca geleceğiz. Orada görüşelim. 25 tane yaptım. Başlangıca ilk trabzanıma kaydırarak tutturdum ve ortasına geldim. Dediğim gibi burayı sonradan gerekir. Zaten yaka çalışması yapacağız. Onu kaybederiz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane yukarı çıktım. Buraya bir arttırma yeri yaptım. Şuradaki 15'lik yer benim kolum olacak. Koluma ajur çalışması yapacağım. Bir tane zincir, 1, 2, üçüncüye aynı boşluğa 3 tane. İlk sıra böyle yapıyorum. Bir tane zincir, 1, 2, üçüncüye aynı boşluğa 3 tane. Bu çalışma sadece kolda olacak. 3 tane. Aynı boşluğa 3 tane. Bir zincir, üçüncüye aynı boşluğa 3 tane. Bir zincir, 1, 2, tam ortasına, arttırma noktamın ortasına geldim. Oraya bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir, ön için bir arttırma. İkili trabzanı ve ikili trabzanla önde devam ediyor. Şöyle bir göstereyim. Şurada şu anda kol olacak burası. 4 tane bir ajur çalışması yaptık. Bu boşluklara bundan sonra hep çalışma yapacağız. Arttırmalarını da göstereceğim size. Hep bu kenarlardan arttıracağız. Şimdi diğer kola kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Geliyorum. Arttırma noktama geldim. Şu baştakini unutmuyorsunuz. V'nin başındakini. İçine bir tane ikili trabzan. 1, 2 ve diğer arttırma noktası. Şimdi bir tane zincir. 1, 2, üçüncüye 1, 2, üçüncüye aynı boşluğa 3 tane. Bir zincir, üçüncüye aynı boşluğa 3 tane. Bir zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, içine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha yaparak burada da 4 tane arada kol için ajurlu çalışma yaptım. Şimdi devam ediyorum. Arka için ikili trabzanlarımı yapıyorum.
Şimdi ben arka için ikili trabzanlarımı yapayım. Şurada görüşelim. Başlangıca geldim. Son ikili trabzanımın üzerine yaptım ve başlangıçtaki trabzana kaydırdım ve ortaya geldim. Burası kolum. Burada ajur çalışması yapacağız. 1, 2, 3, 4 de yukarı çıktım. Arttırmamı yaptım. Ben bundan sonra artık esasında aralara zincir çekmeyeceğim. İsterseniz hep çekebilirsiniz. Sadece başlangıçlarda şu arttırma noktasının en başında şuradaki boşluğu unutmayalım diye yapacağım. Şu arttırma noktam benim, bakın. Bundan sonra şurada da bir grup çalışması yapacağım. Ben şimdi artık arttırmıyorum. Sadece başlangıçta ve sonda. Yani şurada. Şu arttırmamın olduğu yerdeki şu kutucuk için bir zincir çekeceğim. Üç tane boşluklarıma çalışıyorum artık. Şurada 3 tane yaptım. Bir tane zincirle şuradaki arttırma noktama bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak ön tarafında arttırmasını başlattım. Devam ediyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burası kolum olacak. Ajurlu kısmı. Ön tarafım, arka tarafım ve yine kolum. Şimdi ben devam ediyorum. Şurada bir kere daha göstereyim. Arttırma noktama yaklaştım. Şuradaki trabzanımı da atlamıyorum ve içine bir tane arttırma ikili trabzanı yaptım. Bir, iki tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir, altta yine bir zincirli olan yerime yeni bir grup çalışması başlattım. Ben burada zincir yapmıyorum. İsterseniz yapabilirsiniz hep. Devam ediyorum. Kolumun ajurlu kısmını yapmaya. Şimdi bir zincirle artık büyümeye de başlıyor. Bir zincir çektim. Arttırma noktamı bir tane ikili trabzan. Daha sonra burada da bu boşluğumda da bir grup çalışması yapacağım. 2 tane zincir. Burada artık arka beden için ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle gösteriyorum. Kolum. Şu an arka bedeni yapıyorum ya da ön beden, fark etmez, aynı çünkü. Şurada tekrardan görüşelim. Başlangıca geldim. Şuradakini unutmuyorum. Dibindekine ve bağladım. Ortaya geldim. 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıkıp hemen içine
artırmamı yaptım. Bir tane zincir ve alttaki tek zincirli olan yere 3 tane grubu yaptım. Artık kolumu da bedenimi de büyütmeye başladım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Artırma noktamın hemen dibindeki yere de gene 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa bir zincirle arttırma noktama bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ön için arttırma ve devam ediyor. Şimdi ben bunu da büyütmeye başlayacağım biraz. Çünkü burada ayrımı da size göstereceğim. Bu ajurlu, kolu ajurlu olan kazağa siyahın çok yakışacağını düşünüyorum. O yüzden siyahı da görsel olarak fotolarda göreceksiniz. Ama yapım aşamasını da zaten önemli olan roba kısmı, robadan sonra dümdüz devam ediyor. O kollarda yine bir süre buradan göstereceğim size. Ben şimdi biraz ilerliyorum. Büyük bir ihtimal 20 tane arttırma yaptıktan sonra beden ayrımına geliriz. Ben burada biraz daha kısa da ayıracağım. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde yine yakayı da burada göstereceğim. Ben şimdi biraz ilerliyorum. Yeniden görüşelim. Arttırmaya devam ediyorum ben. Bunu bir süre daha gideceğim. Sonradan bedenden ayırma kısmını göstereceğim size. Bu örnek çalışmada. Sonra da siyahla yaptığımda esasında kaç tane arttırma yaptığımı da orada söylemiş olacağım. Şimdi bu örnek çalışmada size burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arttırma yaptım. Burada şimdi ben size bu beden birleştirmesini göstereyim. Zaten kola da ayrıca yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlangıcıma geldim. Şuradan göstereyim bakalım. Burada başlangıca geldim. İçinden şöyle kaydırdım, geçtim ve döndürdüm. Bakın zincirimi çektim. Şu ikisini birleştirdim, döndürdüm ve dolayarak buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Bedende de yine bir tane arttırma yapmış oldum. Şimdi dönüyorum yine. Şimdi ön kısmımı örüyorum. Diğer beden ayrımında tekrardan görüşelim. Öndeki arttırma noktasına bir tane yaptım. 3 tane zincir çektim orada da ve şöyle kolumu tuttum. Diğer ayrılma noktasına getirdim. Şöyle döndürdüm. Doladım. Buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Artık kol ve beden birbirinden ayrıldı. Bedenini istediğim kadar uzatacağım. Kolumda da yine aynı mantıkla ajurlu çalışmamı devam ettireceğim.
Şöyle gösteriyorum. Kollarım, bedenim ayrıldı. Artık bundan sonra döne döne devamlı bedenimi istediğim yere kadar uzatacağım. Şu koltuk altındaki geçişi de bir göstereyim size. Oraya geldim şimdi. Tam kol altına. Burada 3 tane zincir çekmiştim. O 3 zincirin üzerine de ikili trabzanlarımı yaptım ve devam ediyorum. Şimdi şöyle bir göstereceğim. Beden ayrıldı. Koltuk altı şöyle görünüyor. Sonra buradan da yine ben biraz buraya gittikten sonra bir kol çalışması da göstereceğim size. Gene bu açık renk iple. Üst bedeninizi daha büyütmek isterseniz ben burada birer tane arttırma yapıyorum. Siz 2 tane arttırma yapabilirsiniz şu ön beden ve arka beden için. O da aklınızda bulunsun. Ben birer birer arttırıyorum. Şimdi size kazağımdakini göstereyim. Ben şu an 19 tane arttırdım. Benim için yeterli oldu. Özellikle şu kol kısmımın biraz oturmasını istiyorum koluma. Buradaki bu transparan görüntüsü daha hoş görünür diye. Ama bedende bir arttırma yapmak isterseniz yine bağlarken şurada size gösterdiğim gibi 3 tane 4 tane fazla zincir çekerek bedende de bir büyüme sağlayabilirsiniz. Benim için yeterli oldu. Burada gösterdiğim gibi şimdi kapatıyorum. Ve devam ediyorum ben bedenimi büyütmeye. Yine kollarda burada size göstereceğim nasıl yaptığımı. Bir kol başlangıcı yapayım. Arttırmadan direkt aynı sayıda gideceğiz. Onu bir göstereyim size. Bakın şuradaki boşluktan giriş yapıyorum. Arttırma noktam olan yer. Aynı boşluğa 3 tane yapıyorum. Şimdi belirli bir sayı elde ettikten sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Hemen şu yanındaki bu V'nin yanındakine de bir tane yapıyorum. Bütün boşluklarıma üçlü gruplarımı yapıyorum. Başlangıcıma geldim. Şimdi başlangıcıma yaklaşıyorum. Şimdi şu araya da dilerseniz şöyle kapatarak bakın kaç tane oldu şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ben 14'e çıkartmak istiyorum şu arayı. Bu kol yeterli ise
şuradan birleştirip şunun içine gelip devam edip onu göstereyim önce bir. Diyelim şu arayı yapmadınız. Şurayı keseceksiniz. Şurayı tutturuyorsunuz. 12 tane devam etmek istiyorsanız ve şu boşluğa gelerek başlıyorsunuz. Bundan sonra başlangıçlarda her zaman sonrası boşluğa gelerek devam edeceksiniz. Buraya bağlayacaksınız. Şuradaki kaydırarak şu boşluğa geleceksiniz. Devam edeceksiniz. Aynı sayıyı elde edeceksiniz. Ben şimdi öteki alternatifi de göstereyim size. Ben buraya 2 tane daha yapacağım. Aradaki boşluğa. Bir şuraya yapacağım. Bakın. Bir tane de 1 2 3 şuradaki boşluğa yapacağım. Tamamen göz kararı yapıyorum o aradaki boşlukları. Ve şurayı da birleştireceğim. Şimdi 2 tane arttırdım. Ben 14 yaptım yani. Ben böyle kaydırıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Ve yeni turumu başlatıyorum. Şimdi bir kere daha başlangıç göstereyim. Bunu bitireyim. Bu sırayı. Başlangıcıma yaklaştım. Kaydırarak kapattım ve bakın sonradan buraya da yapmayı unutmayın yoksa eksilir. Ve ortaya geldim. Bakın kapattığım yerin hemen dibine yaptım. Yani şuraya da yapacağım. Bakın sıra başına geldim. Şurada unutmayın diye bir zincir yaptığım yer. 3 tane oraya da yapmadım. Burayla direkt bağlantı yaparsınız. Çok yakınlaştığı için hani boşluğu göremem derseniz araya bir tane zincir çekerek bağlantı yapın. Şu arayı unutmayın. Ben şöyle kaydırarak diğer boşluğa geçiyorum. Ve yeniden bir tur başlatıyorum. Bu kolumda istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Şimdi artık ana hatlarını anlattım. Bir de burada yaka başlayayım size. Orijinal kazağımda ben yakayı yaptım. Yakada arkada şöyle bir yükselti verip önü bu şekilde tamamladım. Onu göstermek istiyorum size. Yani eşit başladık biliyorsunuz. Arkası önü. Burada direkt sık iğne yaparak tamamlayabiliriz. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Bakın onu göstereceğim size şimdi. Yakanın bakın şöyle başladım. Yakanın şurasından başladım. Yani şuradaki 1 2 üçüncüsünün olduğu yerden başladım. Devam ettim arkada. Yine aynı 1 2 3 oraya geldim. Döndüm. 2 kere o şekilde bir geri dönüş yaptım. Sonra da hepsini beraber devam et.
Sık iğne yaptım. Şöyle sık iğne yapıyor. Şimdi o bölüme geleyim. Başladığım yerden 2 tane daha ileri giderek yeniden geri döneceğim. Sonrasında da şimdi bakın, bu sıra şöyle geri dönüyorum. Hiç zincir falan çekmeden direkt hemen yanındakine batarak geri dönüş yapıyorum. Sonrasında diğer tarafta da 2 tane daha gidip geri döndükten sonra artık tüm yakada sık iğnelerimi başlatacağım. Hiç böyle yapmak zorunda değilsiniz tabi, ama size böyle alternatif gösteriyorum. Başlangıcıma geldim. 2 tane daha ileri gittim. Geri döndüm. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Ve şuraya geldiğimde 2 tane daha ileri gideceğim. Döneceğim. Artık ondan sonra hep tüm yakada başlayacağım çalışmaya. Geri döndüm. Bakın şöyle bir göstereyim. Şu arkada bir yükselti oldu. Şimdi artık buradan geri dönüyorum ve yakaya başlayarak yakam ne kadar olmasını istiyorsam o kadar yapıyorum. Buradaki sık iğnemi yapacağım. Sonra artık döne döne tüm yaka boyunca ne kadar olmasını istiyorsanız yapacaksınız. Bakın ben şöyle iki parmak kadar yapmışım. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. Ben şimdi şu etek ucunda şöyle bir çalışma yaptım. Ajur çalışma. Onu göstereyim. Bakın, siyahta da etek ucuma lastik kısmını bu kolda yapacağım çalışmanın aynısını yapıyorum. Belirli uzunluğa geldikten sonra bakın şurada direkt aynı göze 3 tane trabzan yaparak başladım. Burada. Yani ikili trabzanlarımı yapıyordum. Koltuk altıma başladığım yere geldim ve orada ondan sonraki trabzanı yaparak aynı göze 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir zincirle ilk sırada yapıyorum bunu. Bir zincirle 1 2 atlayıp üçüncüye grup çalışmalarımı başlattım. Bakın 1 2 üçüncüye araya birer zincir koyuyorum. İlk sırada sonradan koymuyorum. Bir tane zincir, 1 2 3. Başlangıca geleyim, bir kere daha göstereyim. Başlangıca geldim. Başladığım yerde şurayı 2 ile başlasaymışım daha iyi olurmuş. Yine bir zincirimi çektim.
ve direkt atlayıp devam ediyorum. Ben bunu 4 sıra kadar yapmayı düşünüyorum. Kaç sıra yaptığımı bitince gösteririm. Kolumu da aynı mantıkla size mavide anlattığım gibi yapacağım. Bitişte fotoğraflarını paylaşacağım sizle. Bunları da fikir amaçlı yapıyorum, size anlatıyorum. Hem elinizdeki ipleri değerlendirirsiniz hem de böyle basit bir takım değişiklikler yaparak çok şık kazaklar yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz. Kazağımız bitti. Kollarına bu şekilde bıraktım. Etek uçlarına şöyle buradaki grup çalışmasını yaptım. Şuradaki ajur çalışmasını yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay yapılması. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.